Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, kalktık San Francisco'ya geldik. Güzel bir gün. Şu anda neredeyiz? Şu an Mountain View'dayız. Sen kimsin baba? İlk önce bir onu söyle. Mountain View'dayız. Aslında Silikon Vadisi'nin en conconlu yerlerinden bir tanesindeyiz. Yanımda Arda kardeşim var. Merhaba, ben Arda. Süper. Soyadın yok mu? Arda Soysal. Arda Soysal. Biraz daha iyi olur Soyadın da böyle. çok güzelmiş ha. Sağ ol valla, teşekkür ederim. Değişikmiş, güzelmiş. Arda gördüğünüz gibi çok cool bir kardeşimiz, böyle rahat rahat. Hani böyle geçen hafta yeni single'ı çıkmış da falan. Şimdi Arda, buraya ben niye geldim? Birincisi Silikon Vadisi'ndeki Türklerin başarı hikayeleri için geldim. Sen de burada Türkiye'den buraya gelip burada bir sürü şey yapmış bir kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Bize kendinden bahset. Çünkü hep şöyle sorular geliyor. Abi işte ben İngilizcemi nasıl geliştiririm? Abi ben öğrenciyim, okulumu bitirip oraya nasıl gelirim? Abi ben gelsem ne yaparım? Oradaki okullar falan filan. Böyle bir insanlara, özellikle de öğrenci kardeşlerimize, geneline şöyle bir yol gösterelim. Sen kendi başarı hikayenden bahset. Başarı hikayesi diyorum çünkü birazdan öğreneceksiniz ne olduğunu. İlkay Söz abi, sende. öncelikle çok teşekkürler böyle tanıdığın Ben teşekkür için. ederim. İşte ismim Arda Soysal. Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğini bitirdim 2013 yılında. Yaklaşık 3-4 yıl IT danışmanlığı alanında kurumsal şirketlerde çalıştım. Tamam. Aklımda her zaman bir Amerika'da master yapmak vardı ama nasıl olur, nasıl yaparım, ne zaman yaparım gerçekten ben de bilmiyordum açıkçası. Tamam. Sonra koşullar oluştu bir şekilde ve buraya Şartlar geldim. olgunlaştı. Şartlar olgunlaştı diyelim. Gelen başka arkadaşlarım da vardı ve böyle biraz çılgınca bir karar vermiş olduğum zamanında. İşimden istifa ettim. Ya geçen yıl yaklaşık 1,5 yıl önce de buraya geldim. Tamam. Gelirken kafamda bir aslında plan vardı. Ne vardı mesela? Yani yüksek lisansa kabul edilmek için gereken şartları ve istediğim okullara girebilmek için yapmam gerekenleri biliyordum. Şimdi birincisi standartize testler var zaten. Bunlardan ilki GRE, ikincisi de TOEFL. İlki aslında İngilizce seviyesi biraz daha yüksek olan bir sınav. TOEFL'da sadece GRE'den bahsediyoruz. Ve içinde aslında matematik bölümü de var ve essay yazmanız gereken bir bölüm de var. Onun dışında İngilizce bölümü de var. TOEFL sadece İngilizce yeterliliğini ölçen bir sınav. İngiltere'de, Amerika'da, Avustralya'da yani ana dili İngilizce olan bir ülkede sen İngilizce dersi anlayabilecek seviyede misin? TOEFL sadece bunu gösteriyor. TOEFL aslında bir okula giriş için aldığın puanın seni okula kabul ettirmesi için gereken minimum bir puanı yok. Ama senin okuldan elenmemen için gereken minimum puanları var. Tamam. Bu sınavları biliyordum. Bu sınavlara hazırlanmam gerektiğini biliyordum. Daha hiçbir sınava girmemiştim. Daha sonrasında 3 tane ya da bazı okullar 2 tane, bazıları 4 tane de isteyebiliyor. Referans mektubu gerekiyor. Bu referans mektubu da genelde seni iyi şekilde değerlendirebilecek, senin iş hayatında müdürün olmuş ya da okulda daha önce profesör olan insanın seni değerlendirmesi. Onun dışında bir de başvuru mektubu yazman gerekiyor her okula. Tamam. Yani bir aslında başvuru paketi var. Ve bu başvuru paketi de bunun bir kriteri yok. Yani bunu A şeklinde yaparsan bu okula kesin giriyorsun. Sen gidip bu sınavdan bu puan alırsan bu okula girersin diye bizim bir şey yok. Öyle bir sistemi yok. Sadece yapılması gereken bazı işler var. Daha sonra başvuru yapılıyor ve bekleme sürecinden sonra da kabul ya da red cevaplar geliyor. Ben buraya geldiğimde ilk başta aslında GRE ve TOEFL'a aslında paralel olarak çalışmaya başladım. GRE dediğim gibi TOEFL'dan biraz daha zorlu bir sınav. Onun için ayrı bir çalışma temposu gerektiriyor. Yani özel okulda okuduğum için de aslında İngilizcem bir seviyedeydi. Aslında Türkiye'de ne kadar İngilizce eğitim alabilirsen o kadar aldın. Aynen öyle. Yani bir Türkiye'den... Okuduğun okulun bir farkı vardır illa ki, ona bir şey diyemem ama Türkiye'deki İngilizce eğitim belli bir seviyede. Aynen öyle. Yani Amerika standartlarından bahsediyorum tabii karşılaştırırsak. Yani hiç hazırlıksız girseydim muhtemelen istediğim ya da benden istenilen puanı yapamazdım. Ne isteniyordu senden puan Benden olarak? aslında şimdi sınavı, yani TOEFL IBT dediğimiz bir sınav var. TOEFL IBT 120 puan üzerinden ve 4 bölümden oluşuyor. Tamam. Reading, listening, writing ve speaking bölümleri var. 4 bölümden oluşuyor. 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm 30 puan ve belli yani Maksimum iyi 30 okullar puan. maksimum alabileceğiniz puan 30 puan ve maksimum 120 puan alabilirsiniz 30 çarpı 4 ve genelde iyi okullarda her bölümden en aşağı 25 puan alınarak en aşağı 100 puan taban puan istiyorlar. Yani bu okulların söylediği şey şu ki sen TOEFL'da öncelikle bir
bir seviyede olduğunu göster. Daha sonra GRE puanına bakacağız. Ve daha sonra da referanslarına, başvuru mektubuna, yani aslında bu başvuru paketinin diğer parçalarına bakacağız diyor. TOEFL sadece elemek için bir aslında kriter. Geçmeniz gereken bir... Aynen öyle. Peki, şimdi hangi okuldan bahsediyoruz? Ben Carnegie Mellon Üniversitesi'nden kabul aldım. Bak, çok güzel bir üniversite. Niye çok güzel bir üniversite? Başta dedim ki başarılı dedim. Niye başarılı? Çünkü bilgisayar mühendisliğinde dünyada 3. Evet, yani... Bak, dünyada, Amerika'da değil yani. Dünyada. Tebrik ederim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Aynı benim gibisi falan. Elektrik elektronik mühendisliği lisansından geldiğim için ben mühendislik master yapmak istiyordum. Şu anda software management'ta master yapıyorum. Yazılım mühendisliği yönetimi. İlk başladığımda aslında GRE'ye normal benim kendi kafamda olan programla hazırlanmaya başladım. GRE'nin aslında gerçekten spesifik olarak günlük ayırmam gereken, çalışmam gereken bir saat vardı ve gerçekten buna uyuyordum. Evet, bir de ondan bahset. Şimdi insanlar diyor ki ne yapalım, ne edelim falan. Nasıl hazırlandın, ne kullandın, ne yaptın? Biraz onlardan dediğin gibi biraz aç onları. Ben de onu soracaktım. Ya şimdi şöyle söyleyebilirim aslında. Yol gösterme anlamında söylüyorum bunu. Bu sınavları hazırlayan ETS diye bir firma var. Tamam. Bu firmanın zaten official kitapları var. Yani bu resmi kitapları var. Bu sınavlara girmek için ve bu soru bankalarından aynı bizim aslında ÖSS sistemine alışık olan insanların bildiği şeyler aslında. Tamam. Şimdi bir kere zaten bu kaynakları alıp bu kaynaklarda bir kere soru tipleri nedir bunu öğrenmek lazım. Aynı şey GRE ve TOEFL için de geçerli aslında. Ben GRE'de kendim çalıştım. Yani kendim bir seviyeye geldim ama TOEFL için aslında Cambly'den yardım aldım. Tamam. Bu Cambly de bana şu şekilde yardımcı oldu aslında. Benim almam gereken, bahsettiğim 25 minimum puan almam gerekiyordu her bölümden. Her ne kadar ben belli bir seviyenin altına düşmeyeceğimi tahmin etsem de aslında her bölümde 25'i yakalayıp yakalamayacağımı gerçekten bilmiyordum. Hatta çok da korkuyordum. Onun ciddi bir de şeyi var. Aynen yani stres de oluyor. Bir de sınav böyle 3,5 saatlik bir sınav. İşte her bölümün kendi dakikası var. Hani bir bölüm bitirdikten sonra geriye dönmek yok. Tamamen bilgisayarda olunan bir sınav. Yandakiyle, sağdakiyle, soldakiyle tamamen farklı soruları çözüyorsunuz zaten. Evet. O yüzden benim bir kere emin olmam gerekiyordu bu puanı yapabileceğimden. Yani bahsettiğim bu 4 bölüm içinde benim bir geri bildirim almam gerekiyordu. Çünkü benim yaptığım yani nerede ne kadar iyiyim. Aynen öyle. Şimdi şöyle düşünelim. İnsanlar kendi yanlışlarını bilmiyorlar bazen. Aynen öyle. Reading ve listening aslında 2 tane bölüm. Tamamen ben cevap anahtarından karşılaştırabileceğim 2 tane bölüm. Ben bakabilirim. Ben A demişim. Doğru cevap da A'ymış ve ben şu anda 25 puanı geçiyorum. Bunu biliyorum. Ama ben speaking'in özel bir puanlandırma metriği var. 2 tane ana dili İngilizce olan insan puanlıyor. Ortalaması alınıyor ve sizin speaking puanınız ortaya çıkıyor. Aynı şey writing için de geçerli. Yazdığınız, kullanmanız gereken bir seviye var. O seviyede misiniz? Ona göre puanlama yapılıyor. Şimdi Cambly'de ben gerçekten ana dili İngilizce olan ve hatta daha önce bazı ülkelerde TOEFL, official TOEFL eğitmenliği vermiş insanlarla buluşturma şansı olduğu için bu insanlar gerçekten bu sınavın metriklerinden tamamen haberdarlar. Evet. Her şeyi biliyorlar. Ve gerçekten benim ne konuda eksik olduğumu bana çat diye söyleyebiliyor. Şimdi gelecek soruları ben biliyorum. Bu okulun maliyeti nedir? Yani şunu söyleyebilirim. Şimdi Carnegie Mellon aslında mühendislik alanında Amerika'da ve genelde bu coğrafyada tanınan bir okul. Silikon Vadisi'nin, yani geçen bir istatistik bir haber okumuştum. Silikon Vadisi'nde en çok hangi okullardan mezun insanlar çalışıyor diye. İşte birincisi UC Berkeley, ikincisi Stanford, üçüncüsü de Carnegie Mellon. Yani aslında teknik olarak baktığımızda bu şu anda işte Google, Facebook, LinkedIn, Amazon en meşhur şirketlere öğrencilerini sokma anlamında çok iyi dünyadaki en iyi okullardan biri aslında. Evet. İşte bunun da tabii çeşitli sebepleri var. Hani kaliteli öğrenci almaya çalışıyorlar. Çok fazla insan eliyorlar. Gerçekten çok iyi profesörlere sahipler. Gerçekten çok iyi imkanları var. Hani şu an daha benim okulumun başındayım ve gerçekten aslında ben de keşif aşamasındayım. Ne istediğimin ve daha bundan sonra nereye gitmek istediğimin keşif aşamasındayım. Ama yani tabii ki bu şirketlerden birinde çalışırsak neden olmasın? İnşallah. Oralarda da görürüz. Tekrar röportaja gideriz. Tabii. Amerika'daki okullar maliyetli. Bunu yani Amerika bitmiş bunu biliyoruz yani. Aynen bunu biliyoruz. Yapacak bir şey yok.
Yani MBA'ler burada 140-150 bin dolar. Vallahi ben Berkeley'den fiyat aldım 120 bin dolar. Güzel Bize sana. bir şey yaparsan geliriz bak yani. Güzel fiyat söylemiş. Çok söyledin. Güzel çok fiyat söylemişler sana vallahi, ben değerlendirirdim. 120 bin lira. 20 bin lira karımız var abi. 20-20-40 Allah bereket versin. Benim okuduğum bölüm 75 bin dolar ücreti. Tamam. 16 aylık bir program. Benim bunu karşılayabilecek bir durumum yoktu aslında. Prodigy Finance diye bir tane aslında uluslararası öğrencilere kredi veren bir şirket var. Tamam. Ben bunu gelmeden önce kafamda aslında oluşturmuştum. Benim buradan bir şekilde kabul almam gerekiyordu. Ve o da aslında, yani Prodigy Finance'in sitesine girdiğiniz zaman da görebilirsiniz. Belli bir okul listesi var ve belli programları sadece destekliyorlar ve onay veriyorlar. Bunun da aslında bazı sebepleri var. Çünkü adam emin olmak istiyor, parayı geri ödeyebileceğinden emin olmanı istiyor. O yüzden ben sadece o kredi programının desteklediği okullara başvurdum. Peki bunu 75 bin dolara aldın. Ne kadar zamanda geri ödüyorsun? Öğrenciler için aslında tamamen hazırlanmış bir kredi programı. Okul bittikten 6 ay sonra ödemeye başlanıyor. Güzel. 10 yıllık bir ödeme planı veriliyor. Faiz oranı tabii ki Amerika'nın faiz oranının normal bankaların verdiği faiz oranından daha fazla. Ama bunun nedeni de uluslararası bir öğrenci olmam, Amerikan vatandaşı olmamam. Orada şunu da göz önünde bulunduruyorlardır bence. Bu okuldan mezun olan zaten iyi bir işe girecek. Gelir de ona göre iyi olacak. Bizim paramızı da ödeyecek yani herhalde. Aynen öyle. Buna mahalle baskısını da ekliyorlar. Çünkü söyledikleri şey şu: biz verdiğimiz parayı da zaten daha önce senin okulundan mezun olmuş birinden alıyoruz. Biz aslında sadece aracı kurumuz. Yani Airbnb'nin, Uber'in yaptığının aynı şeyini aslında bir kredi şirketi de yapıyor. Evet. Çok da güzel bir iş olanağı aslında. Ha, güzel iş. Bu işe girelim biz. Aynen. Bir de şunu da unutmadan yani söylemek lazım. Yani bu standartize testlerde alınan puanla, ya bizim ÖSS gibi düşünmemek lazım aslında bunu. Aldığın puan 340 üzerinden GRE mesela. 330 yaparsan sen kesin şu okula giriyorsun. Yok, bu okuldan kesin reddalıyorsun. Öyle bir şey yok. Bu sınavlar sadece insanlar arasındaki seviyeyi ve senin o okulun seviyesinde olup olmadığını anlamak için yapılan sınavlar. Onun dışında da başvuru paketi dediğim başvuru mektubu özellikle ve referanslar orada da çok önemli oluyor okulun gözünde. Referanslardan bir kere gerçekten senin aradığın tarz bir adam olup olmadığını anlıyorlar. Çünkü birebir senin çalıştığın müdüründen ya da profesöründen yorum geliyor. Başvuru mektubundan da aslında senin daha çıktıktan sonra ne yapman gerektiğinden, ne yapmak istediğinden çok senin hayatla ilgili vizyonun. Yani diyor ki bize vizyoner adam gelsin. Aynen öyle. Biz o vizyonu baştan görelim diyor yani. Aynen öyle. Senin bu okulu nasıl kullanacağın, senin bu okuldan almak istediklerin ve senin hayatla ilgili buradan beklediklerin. Senin yani Silikon Vadisi'nde seni burada olursan, burada bulunursan sen buraya ne katacaksın, sen buradan ne alacaksın? Bunu görmek istiyor aslında adam. Ve bence çok da haklı bunu görme konusunda. Bir şey daha söyleyeceğim, eklemek istiyorum. Ek bir bilgi. 16 aylık bir program bu. Hı hı. Bunun için 75 bin dolar ödüyorsun. Evet. Ama ve lakin, yanlışım varsa düzelt, 16 ayın sonunda ya da bitmeye yakın bir çalışma izni de alıyorsun. Aynen öyle. Ondan da bir kısa bahsetsene. O çünkü hani bu böyle bir şeye yatırım yapmak isteyen ya da bunu okumak isteyen insanların da aklında belki ek bir şey oluşturabilir. Karar aşamasında bir şey oluşturabilir. Yani onun kuralı da çok açık aslında orada. Eğer STEM diye geçiyor. Yani mühendislik ve matematik alanında bir master yapıldığı zaman, bu Obama zamanında çıkan bir aslında kanundu. 3 yıl çalışma izni geliyor. Yani 36 ay kendi branşında iş bulduğun takdirde 36 ay boyunca burada çalışabiliyorsun. Oturma ve de çalışma izni alabiliyorsun. Aynen öyle. Zaten aslında Amerika'daki okullarda tamamen, Amerika zaten hani senin de bildiğin gibi tamamen istatistikle, matematikle dönen bir yer olduğu için her şey çok belli. Zaten adam sana bu verdiği, yani okulun parasını çıkacağını sana gelmeden önce bizden mezun insanlar bak şu maaşları şuralarda işe girdi diye sana bir performans sağlıyor. Yani performans kağıdı yolluyorlar. Ve sen oradan bakıyorsun, evet diyorsun, benim için de uygundur diyorsun. Ondan sonra onları imzaladıktan sonra zaten okula kaydını yapılıyor. Efendim şimdi şöyle bir genel toparlayalım. O kadar istatistik falan filan da çıkart baba. Vizyonun olması gerekiyor ve de bunu belirtmen gerekiyor. GRE, TOEFL, başka?
Referans mektubu. İyi bir referans mektubu. Yani 3 tane genelde. Evet. Ve para. Para tabii aynen. Birazcık da para. Para varsa para, yoksa da kredi. Evet. Yani paranız varsa direkt yaparsınız. Yoksa başvurabilirsiniz. Herhalde ondan başka yerler de vardır. Kuruluşlar da vardır. Aynen. Orada başvurabilirsiniz. Yani vizyondu, iyi bir İngilizceydi, azimli çalışmak, bunların hepsi bir şekilde başarıyı getiriyor. Ben tekrar Arda'yı tebrik ediyorum. Yani iyi bir okul. İnşallah iyi bir yerlere gelirsin. Bu Silikon Vadisi'nde güzel bir yerlerde görürüz seni, şöyle gezersin. Abi ne haber falan. Yalandan böyle. Bir daha da gelirsin abi İlkay abi. Gelirim ya. Sen gelirsin artık Los Angeles tarafına. Ağzına sağlık kardeşim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Eyvallah. Sevgili arkadaşlar, konuyla ilgili bu videonun altına Arda'ya, bana ne istiyorsanız sorun. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışalım. Cevaplamaya çalışalım. Dediğimiz gibi olay budur. Bu serimiz devam edecek efendim. Başka güzel Silikon Vadisi başarılı Türklerini göreceksiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.